hamilelik bulantısı ne zaman başlar, ne zaman biter? Şimdi hamileliğin ilk belirtilerinden biri olan sabah bulantıları genellikle gebeliğin 6. haftasında artık kadını yavaş yavaş yoklamaya başlar. Bu her sabah olan bir bulantı değildir. Genellikle 2 güne bir ya da haftada 2 ya da 3 defa kişiyi böyle rahatsız eden sabah safralı böyle fışkırır tarzı olan bir kusma çeşididir ne yazık ki. Her gebelikte olur mu? 100 kadından 75'i hamilelik bulantısıyla karşı karşıya kalmak zorundadır. Bu neredeyse bu kadar yüksek bir oranda. Peki hamilelik bulantısı olmayan bu %25'lik kısım aslında neden öyle? Bu tabii kişinin genetik yapısı, bebeğin implantasyonu, gebeliğe alışma süreci, stresi, yaşam tarzı, beslenme biçimi gibi birçok faktörden bu durum ne yazık ki etkilenir. Şimdi %75'lik kısma dönelim. 6. haftada başladı bulantı. 7. haftayla 10. hafta arası en yoğun böyle pik yaptığı dönem. Peki bulantı neden oluyor hamilelikte? Niye kadınlar bu bulantıyı çekiyorlar? Şimdi onun mekanizmasına dönecek olursak, şimdi embriyo döllendikten sonra yumurta spermle birleşip embriyo haline geldikten sonra, döllendikten sonra rahimin içine implant olmaya başlıyor. Yani yerleşiyor. Bu yerleşme sırasında bazı hücreler var. Sitotrofoblast diyoruz. Yani böyle tuhaf ve uzun bir ismi var, sitotrofoblast. Sitotrofoblastlar HCG dediğimiz, beta HCG dediğimiz kanda yükselen bir hormon salgılıyorlar. Bu hormon aynı zamanda gebelik testinde de hani çift çizgi çıkmasına neden olan hormon. Bu hormon kadının kanında yükselmeye başlıyor. Kadının kanında bu hormon yükseldikçe beyinde beyin bariyerini geçerek bulantı merkezi, kemoreseptör trigger zone, ya ne kadar uzun isimler, KTZ. Bu bulantı merkezine gidiyor, indikliyor. Tık 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 tık. Ve bu kişide bulantı oluşmasına neden oluyor. Peki neden sabahları özellikle bulantı oluyor? Çünkü çok uzun bir açlık periyodu. Yani geceden 8-10 saatlik bir açlık, öyle olunca mide asiditesine yoğun maruz kalıyor ve bulantıyla sabah sarı safra kusmaları çok sık görülüyor. İşte bu kandaki hormon 10. haftada pik yapıyor. Çünkü bu böyle belirli her gün aynı seviyede salınan bir hormon değil. Gebelik ilerledikçe 48 saatte bir 2 kat artış gösteriyor. Yani 50, 100, 200, 400 diye 100 binlerin üzerine çıkıyor seviye. İşte bu dönem 10. hafta. İşte o dönem kadın günde 3 ile 5 arası kusmaya başlıyor. Çok zordur. Bunu yaşayan bilir. Gerçekten çok zordur. İnsanı böyle hayatından bezdirecek bir kusmadır. Hatta böyle ne yesen çıkacak korkusuyla yemeğe gidemezsin, bakamazsın. Bazı kokular da bulantıyı agrave eder. Özellikle yemek kokuları, salça kokusu, yağ kokusu, kızartma kokusu, bu tarz kokular, peynir kokusu, küf kokusu bulantıyı agrave eder. Kusmayacağı varsa da kadını rahatsız edip kusturmaya, hatta bu kokulara karşı bulantı duygusu ileride o kokunun kadının etkilemesine, diyelim ki işte gebelik geçti, üzerinden 5 yıl geçti ama yumurta kokusuna karşı tiksinmiş ya, artık bir daha yumurta yiyememesine bile neden olabiliyor. Aslında böyle bir çıpalıyor yani insanı. 10. haftadan sonra beta HCG hormonu kanda yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Çünkü artık bu hücreler bu hormonu daha az üretmeye başlıyor. Ve 14-16. haftadan sonra da kanda belli bir seviyeye inip ve gebeliğin sonuna kadar o düşük seviyede seyrediyor. İşte 16. haftadan sonra, 14-16. haftadan sonra bulantıların rahatlamasının temel nedeni işte bu hormonun seviyesinin düşmesi. Bazı kadınlar var, işte bu bulantı yaşayan kadınların ne yazık ki az da bir oran değil, 20'de biri. 20 kadından biri işte 9 ay boyunca maalesef kusabiliyor. İşte o kadına o gebelik bitmek bilmiyor ve hatta öyle bir travma oluşturuyor ki bu bulantı dönemi, kadın bir daha hamile kalmaya korkar hale geliyor. Peki biz bu bulantılar durumunda sağlık profesyonelleri ne yapmalıyız ya da ne yapıyoruz? Hangi durumlarda tedavi başlanmalı? Bunları birazcık açacak olursak, eğer gün içerisinde 3 ile 5 kusma varsa bu tolere edilebiliyor.
Yani kişiyi halsiz bırakmıyor, besinsiz bırakmıyor, bebeğin olumsuz gelişimine neden olmuyor. Ama bu bulantı, kusma, bulantının neden olduğu kusma diyelim biz buna, günde 5'ten fazla oluyorsa, 5-7 arası, kişiyi halsiz bırakıyorsa, susuz bırakıyorsa, yorgun bırakıyorsa, çalışmasına engel oluyorsa, bu tür durumlarda bebekte de yeterli besin desteği sağlanmadığı için bebek olumsuz etkilenebiliyor. Burada korktuğumuz bir şey daha var. Kadın yeterli besin almadığında vücudu proteinleri yakmaya başlıyor. Protein ne demek? İşte kendi vücudundaki kasları yakmaya başlıyor. Enerji kaynağı olarak, çünkü dışarıdan besin alamıyor. Proteinleri kullanmaya başladıkça beden, keton dediğimiz cisimcikler kanda yükselmeye başlıyor. Bu keton dediğimiz cisimcikler de bebeğin beyin ve sinir sistemi için aslında zararlı. Belli bir seviyenin üstüne çıkmasını istemeyiz. Çünkü bebeğin zeka gelişimini, beyin gelişimini olumsuz etkilerler. Bundan ötürü de bize gelen hastalarımıza önce kanda veya idrarda keton cisimciklerinin varlığına bakarız. En kolay bakma yolu idrardır. İdrarda keton 1 pozitif, 2 pozitif, 3 pozitif diye çıkar. Keton 3 pozitif. Tedaviye cevap vermiyor, bulantı ilaçlarına cevap vermiyor. İşte o tür durumlarda biz bu kadınları hastaneye yatırıp serumla beslemeye başlıyoruz ki hem kendi hem de bebeği zarar görmesin. Siz ne yapabilirsiniz evde? Şimdi sabah bulantılarına en güzel çözüm, sabah kalktığınız zaman kuru bir leblebiyi bir avuç böyle yataktan kalkmadan tüketmeniz. Kraker, pirinç patlağı, tuzlu aperatifler, yani bu tarz şeyler sabah bulantılarını baskılamak konusunda oldukça başarılı. Daha böyle az aralıklarla sık beslenmeleri öneriyoruz. Çünkü uzun açlık süreleri mide asidini arttıracağı için bulantıyı da kötüleştirebiliyor. Şekerli ve karbonhidratlı gıdalar da bulantıyı olumsuz etkileyebiliyor. Ne yapacağız? Daha böyle tuzlu, kuru, sebze, bakliyat, bu tarz ağırlıklı beslenmelerle hem bulantıların önüne geçmiş olacağız, hem de uzun açlığın sebep olduğu ayrıca bulantıya eklenmesini hem de uzun açlığın getirdiği sıkıntıların önüne geçmiş olacağız. Bunun haricinde zencefil çok iyi bir bulantı kesici, nane çok iyi bir bulantı kesici. Buna yönelik şekerler, besin destekleri, çayları da ayrıca tüketebilirsiniz. Hamilelik bulantıları yaşıyorsan başka ne tür şeyler yapabilirsin? Sabah kalktığında özellikle böyle temiz havalarda camı açıp odayı havalandırabilirsin. Doğru nefes teknikleriyle bulantıyı baskılayabilirsin. Bunun için burnundan nefes alıp, biraz nefesi tutup, ağzından nefesi vererek nefes almayı bir 5 defa yapabilirsin. Bunu nasıl yapacağız? 1-2-3 diyeceğiz, nefes alacağız. 1-2-3 diyeceğiz, nefesi tutacağız. 1-2-3-4-5-6 diyeceğiz, nefesi vereceğiz. Bu şekilde yapılan 5-6 nefeste biraz bulantının baskılanmasına yardımcı olur. Sıcak gıdalar, sıcak yiyecekler bulantıyı bir miktar arttırabilir. O nedenle de içeceğiniz suyu limon katarak, soda katarak, işte bazı detoks sebzeleri koyarak dolaptan içerseniz belirli periyotlarla bulantı üzerine özellikle zencefil, taze zencefil dilimleyip koyduğunuz o detoks suyu bulantınızı kontrol etmek konusunda size yardımcı olacak. Gün içerisinde hasta gibi yatmak yerine güzel havalarda yürüyüş yapmak, temiz havayı içinize çekmek, doğayla iç içe olmak da yine bulantıları baskılamak konusunda size yardımcı olur. Unutmayın, gebelik aslında fizyolojik bir süreç, bir hastalık değil. Bizim ülkemizde kadınlar hamile kalınca hemen kendilerini böyle yatağa yatırıyorlar. İşte bulantım oldu, başım ağrıdı, halsizim, düşük tehlikem var. Yani böyle bir şey yok. Bu bir fizyolojik süreç, bu bir hastalık değil. Lütfen yaşamdan kopmayın, kendinize vakit ayırın, işinize sarılın ve gebeliğin tadını çıkartın. Çünkü her gebeliğin kendine özel bulguları, kendine özel süreci vardır. Bu 9 aylık süreç her kadında farklı geçer. Bir hamileliğinizde bulantı yaşadınız diye bir sonraki hamilelikte aynı bulantı yaşamazsınız ama başka bir sorunla karşılaşırsınız. Unutmayın, hayat engellerle dolu bir yol. Gebelik de bunun gibi. O nedenle de gebeliğin tadını çıkartın, engellere takılmayın. Sağlıklı, huzurlu, keyifli, güzel bir gebelik süreci ve sağlıklı doğumlar diliyorum efendim. Görüşmek dileğiyle.